Evet arkadaşlar merhaba, selamünaleyküm. Daha evvelden Türkiye'deki en değerli iller videolarımız vardı bir ve 2. Şimdi bu değerli illerle alakalı Türkiye genel kapsamlı olarak bir anlatım yapalım. 3 yapalım bunu da, önemlidir. Bazı, bu 3'ü, 4'ü, 5'i, 6, 7, 8, 9 diye gidecek de belki. Çünkü çok derinlemesine de ineceğimiz noktalar olacak. Şimdi üstüne basarak geçiyoruz sadece arkadaşlar. Biz kurulan medeniyetler ilk 5 için konuşalım. Tabii çok medeniyet kuruldu. İskender kuruldu, ne bileyim. Haddisi kuruldu, Hititi kuruldu, örnek veriyorum. Urartu kuruldu. Bunları teker teker de medeniyetler bazında biz sizlere anlatacağız. Lakin şimdi ilk 5 yani doğan ilk 5 uygarlık olarak size anlatım yapalım. Sonra diğerlerini de anlatırım. Bunların maden ocakları, zenginlikleri, kral yolları, işlettikleri tarım, hayvancılık, gelir kaynakları, etkileşimde olduğu ülkeler, o günkü medeniyetler diyelim, ülkeler demeyelim. Ve son kralları, hangi medeniyet hangi medeniyete son vermişle alakalı kısa kısa bilgiler. Buna beraber bunların bir de görsel olarak haritada medeniyetlerin var oldukları, hangi illeri kapsadıklarıyla alakalı bir harita yayınlarımız olacak sunumlarımızda, görselde ona göre de hangi illerde yaşadıklarıyla alakalı da bilgilenmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Anadolu'nun jeopolitik konumu farklı uygarlıkların yaşamasına olanak sağlamıştır. Gerek su kaynakları, gerek tarımsal alanlarıyla alakalı verimli toprakları tarım yapmaya, hayvancılığa elverişliydi. İklim şartları da insan yaşamı için idealdi arkadaşlar. Ayrıca önemli ticaret yolları üzerinde bulunması sebebiyle de çok sayıda kültürü tanımış ve taşımış ve etkisinde bırakmıştı. Bu yüzden Anadolu medeniyetler beşiği ifadesi kullanılmıştır Anadolu için. O dönemde yaşanan gelişmeler, adetler, gelenekler, görenekler bugün bile bizlere yansımıştır bir şekilde. Biz bu zengin kültürü yaşayan, şanslı bir coğrafyada yaşayan ve Anadolu'ya yani medeniyete beşiklik yapmış Anadolu'nun topraklarında, coğrafyasında yaşayan insanlarız. Anadolu'da tarih boyunca çok sayıda uygarlığın doğduğundan bahsettik. Bu uygarlıkların geneli krallık yönetilmekteydi. Çok tanrılı dine inanan Anadolu medeniyetlerinde halk, tüccarlar, köylüler, köleler ve asiller olarak sınıflandırılmıştı o dönemde. Anadolu'da kurulan medeniyetler arasında Hititler, Hattiler, Frikler, İyonlar, bazılarından bahsedeceğiz. Lidyalılar, Urartular, Sümerler, Akatlar, Babiller, Asurlar, Persler, Bizanslar, Romalılar, İskender İmparatorluğu biliyorsunuz şimdi de biz Türkler. Daha evvelden de vardı Türkler. Onunla alakalı da geniş bir kapsamlı anlatım zaten yapacağız. Şimdi bunlardan ilk 5 tanesini anlatalım ve bazı antik kentlerle alakalı da bilgiler verelim. Bunların ne kadar önemli olduğu, zenginlikleri, krallıklarıyla alakalı da bilgiler verelim. Mesela Hititlerden başlayalım arkadaşlar. Hititlerin ilk yerleşim yeri Kafkaslardı. Daha sonraki süreçte gerek iklim koşulları, gerek yaşanılan su sıkıntıları sebebiyle girdikleri savaşlar sebebiyle Anadolu'ya göç etmişlerdir. Hititler Anadolu'daki Kızılırmak çevresinde kurulan bir medeniyettir ki medeniyetlerin birçoğu büyük medeniyetlerden bahsediyorum. Medeniyeti besleyen can damarları ırmaklardır. Bununla alakalı zaten bizim birinci videomuzda anlatımımızda vardır arkadaşlar. Başkenti Hattuşa'ydı bildiğiniz üzere. Günümüzde Boğazköy olarak bilinmektedir. Böyle medeniyetlerin çevresinde de antik kentlerin çevresinde de yaşam olduğu için, insan olduğu için, su olduğu için de ve çok da savaşlar olduğu için mezarları da arkadaşlar değerli eşyalarını gömdükleri çok tanrılı dinlere de inandıkları için Urartular da önemlidir. Mesela anlatacağım bunları da. Şimdi bu medeniyetlerini anlattım. Bunların da çok tanrılı dine inandıklarını ve ahirette olgusu olduğu için öldükten sonra da mal varlıklarıyla çoğunun gömüldüğünü bildiğimiz için ve bunların çıkarılmış olan tarihi eserlerin müzeye götürüldüğünde de çok önemli medeniyetler olduğu için arkadaşlar anlatıyoruz. Görseldeki haritamızdan da il sınırlarını takip edebilirsiniz. Bilinen ilk kralları
Bilinen ilk kralları 1. Hattuşi'dir, Labarna. Hititlerin Mısır ile imzaladıkları Kadeş Anlaşması'nı hepimiz biliyoruz arkadaşlar, çoğumuz. Tarihte yapılan ilk yazılı anlaşma olarak dünya literatürüne girmiş bir anlaşmadır. Kadeş Anlaşması içerik olarak bugünkü Suriye sınırında kalan toprakların paylaşımıyla alakalı bir anlaşmaydı. Mısır'la yapılmıştı. Hitit medeniyeti krallık tarafından yönetiliyor. Ancak kralın da yetkisini sınırlandıran bir meclisleri vardı. Buna da pankuş diyorlardı. Krallarına tabanla ve eşi kraliçe devlet yönetiminde etkin kişilerden biri olan kraliçe ise tavananna denilmekteydi. Halk, köylü, sanatçı, tüccar her zaman olduğu gibi köle sınıflarına ayrılmıştı. Asker de vardı tabii. İnsan haklarına önem veren Hititlerde aile kavramı da geliştirilmişti, Roma gibi aynı. Köleler başlık parası ödeyerek özgür bir kadınla evlenebilirdi. Ceza hukuk uygulanıyordu. Genelde fidye yasası uygulanmaktaydı. Kadın hakları ön plandaydı. Çıkmış olan kil tabletlerde ve anlaşmalarda mesela kadın tüccarların yapmış oldukları anlaşmalar da bugüne kadar gelmiştir günümüze kadar. Ölüm cezası krala ve devlete karşı işlenen suçlara karşı verilebiliyordu. Tarihin ilk medeni kanunu Hititler tarafından uygulanmıştı. Böyle bir medeniyetti. Hititler çok tanrılı dine inanmaktaydılar. Tarafsız tarih yazılının bilinen ilk eserleri de Hitit medeniyeti zamanında ortaya çıkmıştı. Kralların hayat hikayesini tarafsız bir gözlemle anlatan yazarlarına anal adı verilmekteydi arkadaşlar. Hititler ayrıca büyük kayaları düzleştirerek üzerlerine işledikleri figürlerle de ün kazanmış ve bugüne kadar, günümüze kadar gelmiş bize gönderilen işaretler de vardır mesela o bölgelerde. Biz bunlarla alakalı da bilgiler sizlere verdik. Nasıl ve ne derecede yapılmış işaretler, geometrik şekillerle karşılaştığımız, aslında onların kendi mitolojisinde çok tanrılı dine inandıkları için, hatta bazen bir ülkeyi fethettikleri ya da bir krallığı fethettiklerinde ya da savaştıklarında, yendiklerinde kendilerinin 500 tane tanrıları veya tanrıçaları varsa, yendikleri ülkenin de ya da yerin de 500 tanrıçası varsa onları da evlat edinebiliyorlardı, kabul edebiliyorlardı. Mimarlık had safhadaydı, heykelcilik had safhadaydı. Bu şekildeydi. Tarım ve hayvancılık ve madencilikle uğraşır. Asurların da saldırısı sonucu yıkılmışlardı. Asurlar zaten başlarına bela olmuştu. Mısır da aynı şekilde Asur istilalarından çok korkuyordu arkadaşlar. Frigyalılardan bahsedelim. İkinci bir medeniyetimizden önemli olan. Frigyalılar Anadolu'nun iç kısımlarında bugünkü Sakarya Nehri çevresinde kurulmuştu. Her zaman ne diyoruz? Her zaman büyük su kaynaklarının çevresinde eğer bulunamamışsa bile, fark edilememişse bile medeniyetlerin altında medeniyet şehirleri çıkan yerler oluyor. Yani uygarlıklara ait izler bulabiliyoruz. Kuruluşları M.Ö. 800 yılına dayanmaktaydı. Başkentleri bildiğimiz üzere Gordios'tu. Devletin ilk kralı Gordios'tu. Frigyalılar Kibele adında bir tanrıya en büyük tanrı olarak görüyorlardı. Kibele, bereket tanrıçasından da bahsetmiştik. Dokumacılık sanatında çok önemli bir noktaya gelmişlerdi. En büyük tanrılarıyla alakalı bilgi vermiştik daha evvelden. Tapetes adını verdikleri dokuma eserleri ki büyük çoğunluğu halılar ve kilimler oluşturuyordu. Günümüzde bile şanı dünyaya yayılmış, duymuş en ileri dokumacılık eserlerindendir. Kendilerine ait bir dilleri olan Frigyalılar Fenike alfabesini kullanmaktaydı. Orduları ya da askerlerden oluşmaktaydı. Yaya askerlerden oluşuyordu. Tümülüs adı verilen mezarlıkları vardı. Bunlardan en meşhurunu biliyorsunuz arkadaşlar. Midas mezarı olmuştur. Frigyalılar Kimeller tarafından istila edilmiş ve son bulmuştu. Bölge topraklarıyla alakalı, sınırlarıyla alakalı haritada görselimiz var. Gördüğünüz gibi. Günümüzde Lidyalılardan bahsedelim isterseniz. Günümüzdeki Ege bölgesi civarında M.Ö. 687 yılında kurulmuştu Lidyalılar. Zenginlikleriyle alakalı biz Lidyalılarla ilgili farklı bir sunum yapacağız ve anlatacağız. Üstüne şöyle ufak bir değinelim istedim. Kurucusu Giges'tir. Lidyalılar Gediz ve Menderes nehirlerinin arasında kalan kısımda varlıklarını sürdürmüş. Başkentleri Sardes'iydi. Sardes'in altın kaynakları, işte altın çayı olarak size daha evvelden anlatmıştım.
pek çok kaynakta Sart olarak da geçmektedir. Lidyalar ticaret zekalarıyla ünlenmiş bir medeniyet olsa da tarihte parayı ilk icat eden medeniyet Lidyalılardır. Biliyorsunuz elektron para bulmuşlardı. Altın ve gümüş karışımıydı ilk yapmış oldukları para. Öyle biliyorum, ben öyle hatırlıyorum. O dönem hem ticaretin gelişmesi için hem de diğer medeniyetlerle alışveriş hacminin artması için kral yolunu açmışlardı. Kral yolu neredeydi? Kral yolu Efes bölgesinden başlayıp Mezopotamya'ya kadar uzanan bir alanı kapsıyordu. Yani bunu Persler çok iyi kullanmışlardı, bu kral yolunu. Özellikle Darius. Anlatımlarım olacak onunla alakalı. Lidyalılar önce Hititlerin, sonra Frigyalıların egemenliği altında yaşadılar. Fenike alfabesini kullandılar. Çok tanrılı dine inanmışlardı. Tıpkı Frigyalılarda olduğu gibi tümülüs tipi mezarlıkları bulunmaktaydı ve çok değerlidir arkadaşlar. Tıpkı Frigyalılarda olduğu gibi aynı şekilde onlar da tümülüs mezarlar yapmışlardı. Altın işletmeciliği yapmaktaydılar. Kişiler de kendileri aileler birleşerek altın çıkarabiliyorlardı. Zenginlikleri yüzünden zaten birçok medeniyet tarafından kıskanılmıştı. Lidyalılar ticarette ve ekonomide gelişmiş bir medeniyet olmasına rağmen kısa bir sürede yıkıldılar. Bunun en önemli sebebi ise Lidya ordusunun farklı kavimlerden meydana geliyordu. Para vardı. Para olduğu için de arkadaşlar paralı askerler getirip savaştırıyorlardı. Bunun sıkıntısını Kiros'la yaşadıkları Kroisos'un Kiros'la yaşamış olduğu savaşta da biz gördük. Bununla ilgili anlatımım zaten olacağından pek fazla girmek istemiyorum. İyonları anlatalım size bir de. İyonyalılardan bahsedelim. Bugünkü İzmir Körfezi ve Güllük Körfezi'nin arasında kalan bölümde kurulmuşlardı. Yunanistan sınırlarından göç eden Akalılar bölge halkıyla birleşerek İyonyalılar medeniyeti kurmuşlardı. Efes, İzmir, Milet, Bodrum, Foça gibi yerler İyonyalıların bilinen en ünlü şehirleriydi. O dönem inşa ettirdikleri Artemis Tapınağı günümüze kadar gelmiştir ve dünyanın 7 harikasından biri olmuştur. Artemis kimdi? Apollo'nun ablasıydı. Leton'dan bahsediyoruz, annelerinden de. Artemis Tapınağı hakkında bilgi almak için size farklı bir sunum yapacağım arkadaşlar. Bizim videoları takip ederseniz sadece Artemis Tapınağı için bir haricen anlatım olacak. En büyük gelir kaynağı deniz ticareti oluşturmaktaydı. Limanlar çok önemlidir burada. Günümüzde İlyada ve Odysseia destanı olarak bilinen dünyaca ünlü destanlar da İyonlar tarafından yazılmıştı. Ticaret yolları üzerinde kurulan İyonlar birçok medeniyetin etkisinde kalmış ve gelişmişlerdi. İyonların yetiştirdiği en önemli bilim adamları şaşıracaksınız. Matematik alanında Thales ve Pisagor, tarih alanında Herodot, tıp alanında Hipokrat ve felsefe alanında Diyojen'dir. Bu bilim adamlarının hemen hemen tamamı ve yaptıkları çalışmalar günümüzde gerek üniversitelerde, lise ortaokullarda ders olarak verilmektedir. Hatta dünyanın en büyük kütüphanesi de buradaydı bilindiği üzere ki bu bizim definecilik hususunda İzmir bölgesinin, yani İyonların yaşamış olduğu bölgelerden bahsediyorum, ne kadar önemli olduğuyla alakalı İzmir bölgesinin bize bir ışık tutuyor. Çevresinde yaşamış olduğu ve bir de bunların Helenistik döneme ait, bir de çok tanrı döneme ait olgularını da düşünürsek, ilk paranın da yani bu bölgelerde basıldığını da düşünürsek arkadaşlar, yani yakındır Sart'la arası, düşünürsek ne kadar değerli olduğuyla alakalı aslında düşünün. Pisagor, Diyojen bu bölgeye gelmiş arkadaşlar ve buralarda ilim merkeziymiş haricen bu bölge. Yine anlatacağım birazdan size. İlk olarak krallık şeklinde kurulan İyonlar oligarşi ve demokrasi yönetim biçimlerini benimsemişler. İyonyalılar ayrıca bilim ve sanat alanında yaptıkları çalışmalarla da dönemin en gelişmiş medeniyetlerinden birisi olmuşlardır. Şimdi haritadan yaşamış oldukları İyonyalıların yaşamış oldukları Sart, yani Manisa şeyden bahsediyorum arkadaşlar. Lidya'dan bahsediyorum. Bunlar sınırdır, yan yanadırlar. Yaşamış oldukları bölgeyi tamamıyla düşünürsek ve mitolojik olarak anlatımları vardır. İşte suya girdi, her dokunduğu şey bir dua etti de, her dokunduğu madde altın oldu da ondan sonra da suya gitti, dua etti de tekrardan yıkandıktan sonra da her dokunduğu hikayesi vardır. Onlarla alakalı mitolojiyle ilgili ben bilgiler vereceğim sizlere. Mitoloji değilse de bile hikayeyle alakalı bilgiler vereceğim.
zaman içerisinde. Mesela Urartulardan bahsedelim. Urartular biliyorsunuz Van Tuşba bölgesinde, Görü çevresinde kurulan bir medeniyet uygarlıktı. Van'ın o zamanki adı Tuşba'dır ve aynı zamanda Urartuların başkentiydi. Hurriler tarafından kurulmuş. Kurucusu 1. Sardur'dur. Metler ve İskitler tarafından yıkılmıştı. Çok tanrılı dine inanmışlardır. Ölüleri bazen eşyalarıyla birlikte gömmeleri ahiret inançlarının güçlü olduğunu göstermekteydi. Neden? Biz hep anlatıyorduk. Neydi? Urne kaplar, Dailon kaplar, taş araları ve kibeleye taptıklarını söylemiş ve Urartuların ne kadar değerli eşyalarla gömüldüğüyle alakalı da sizlere bilgiler vermiştik. Nekropoller arasında işte eskiden 3 tane bilinen ölü gömme yetilerinin olduğunu ama sonra Kürtlerinin olduğunu ama daha sonraki dönemde dikili taş formunun alakalı da son araştırmalarda arkadaşlar nekropollerde rastlandığıyla alakalı da bilgi vermiştim videomda. Ülke eyaletlere ayrılmış ve bu eyaletler krala bağlı valiler tarafından yönetilmekteydi. Tıpkı Perslerdeki satraplıklar gibi arkadaşlar. Urartular Haldi adını verdikleri bir savaş tanrısına tapıyordu. Krallar ülkeyi bu savaş tanrısı adına yönettiklerini iddia ediyorlardı. Urartular ayrıca madencilik alanında arkadaşlar ne dedik? Doğu Anadolu bölgesi ve çevresinde maden ocakları vardır. Maden ocakları işlettikleri için de zenginliklerine zenginlik katmışlardır diye anlatmıştık. Ağrı bölgesinde de ve o bölge Erzurum bölgesinde, Ağrı bölgesinde de Doğu Anadolu'dan bahsediyorum. Maden ocakları, altın ocakları çıktığıyla alakalı yeni duyumlar aldık ve bilgiler aldık ve büyük kapasiteye sahip maden ocakları olduğunu da açıkladılar arkadaşlar yakın dönemde. İnşa ettikleri kaleler, su kanalları dünya çapında üne sahip olmuştur. Hala kalıntıları da günümüzde önemli bir turizm alanı olarak hatta Van Gölü suyunun altında da hala kalıntılar kalmış depremler sonucu. Girip bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Şimdi biraz da ülkemizin UNESCO tarafından tescillenmiş bölgeleriyle alakalı bilgiler verelim. Mesela Ani harabelerinden bahsedelim, Kars'tan bahsedelim, Ören yerinden. Volkanik bir türüf tabakası üzerine kurulmuş bir ortaçağ şehriydi. Kars iline 42 kilometre uzaklıktaki Ani Ören yerinin tarihi M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanır arkadaşlar. Ören yeri bulunan kale M.Ö. sonra 4. yüzyıla Kars şehrine ismini veren Karsaklar tarafından yaptırılmıştı. Ortaçağ zamanlarında çok sayıda medeniyet için yerleşim yeri olarak kullanılan 4500 metreye 8 metre yüksekliğinde surlarla çevrili olan bu şehir kültürel, ekonomik anlamda zamanın en önemli bölgelerinden biriydi. Kars'tan bahsediyoruz. Türkler, Ermeniler ve Gürcülerin birlikte yaşamlarını sürmeleri nedeniyle bugün şehirde kilise, cami ve Zerdüşt tapınaklarına rastlanmaktadır. Tabii birçok antik kenti var, medeniyetler var. Bunlardan Truva'dan bahsetmek istiyorum. Çanakkale bölgesinden bahsedelim. Çanakkale bölgesinin korsanlarla alakalı çok değerli olduğu ile ilgili bilgiler vermiştik. Bu anlatımlarımız tescilli olan UNESCO tarafından tescil edilmiş bölgelerdir ve şehirlerdir. Üst üste binmiş şehirlerden bahsediyoruz. Bunlardan biri de Truva'dır. Truva antik kentidir, Çanakkale. Dünyadaki en ünlü antik kentlerden birisi olan Troya'nın tarihi M.Ö. 3000'lere 2500 yıllarına yani erken Tunç çağına kadar gider. Troya bulunduğu coğrafi konum nedeniyle tarih boyunca daima çok önemli bir bölge olmuştu. Aynı zamanda eski dünyanın batısında bir plan sistemi gösteren ilk kent olma özelliğini taşımaktadır. Helen dilinde Troya, Türkçe'de Trova olarak bilinmektedir. 9 adet şehrin birbiri üzerine kurulmasıyla oluşmuştur. Dünya mirası listesinde olan antik şehirdir arkadaşlar. Önemli bir yerdir ve önemli bir tarihi vardır. Tabii Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin bilirsiniz Doğu ile Batı'nın savaşı diye adlandırılan savaştır Troya. İlk savaş olarak bilinir. Sonrasında Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Hector senin intikamını aldım dediği söylenmektedir. Her ne kadar kesin bir söylem olmasa da biliyorsunuz İstanbul'un fethinden sonra bunu oraya gidip gezdikten sonra söylediği de bilinmektedir. Bunun arkasında önemli antik kentlerden bir tanesi de Hierapolis yani Denizli'den bahsediyoruz. Denizli ilinin 18 kilometre kuzeyinde yer alan Hierapolis antik kenti
Birçok tapınak dinsel yapının bulunmasından dolayı kutsal kent olarak adlandırılmış. Biz mitoloji, Laodikya'dan bahsettik ve bir kısmını anlattık. Hades'ten ve Kerberos'tan bahsettik, aslında anlatmıştık bir kısmını. Kentin milattan önce 2. yüzyılda başlarında kurulduğu tahmin edilse de kodu ile ilgili net olarak bir bilgi bulunmamaktadır. Selefkos'la alakalı bilgiler de vereceğim. Hatay'ı kurmuş ve bu bölgeleri kurmuş, bu şehirleri kurmuş Selefkos'tan da anlatacağız. Suları ve doğal güzellikleriyle Bizans'tan Roma'ya pek çok uygarlık için önemli bir yere sahip bir kenttir. Yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılmış çok fazla eser Pamukkale Üniversite müzelerinde sergilenmektedir. İsterseniz, yani dilerseniz girebilir, internetten çıkmış olan eserleri de inceleyebilirsiniz. Bunlarla alakalı da ufak tefek bilgiler vermiştik. Görsellerde de kullanmıştık bunları. Xantos'tan bahsedelim. Leton, Antalya'dan. Fethiye'ye 46 kilometre uzaklıkta bulunan Xantos antik çağda Likya'nın en büyük idari merkeziydi arkadaşlar. Antalya'dan bahsediyoruz. Tarih boyunca da Persler, Romalılar, Bizanslılar gibi birçok uygarlık tarafından, medeniyet tarafından el değiştirmiş bir yerdir. Dini bir merkezdir. Egemenlik sürdüğü topraklardır. Farklı kültürlerin bir harmonisini yansıtmaktadır. Likya gelenekleri, Helenistik ve Roma dönemi etkilerinin hissedildiği kalıntılar evrensel boyutta değere sahip bir yerdir. 1988 yılında da UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştır. Leton kenti ise Xantos'a 4 kilometre uzaklıkta olup antik dönemde Likya'nın dini merkezi konumundaydı. Xantos'la birlikte UNESCO Dünya Mirası listesine yer alan Leton antik kenti içerisinde Leto, Apollon ve Artemis tapınaklarında bir manastır, bir çeşme ve Roma tiyatrosu kalıntıları bulunmakla beraber Leto, biliyorsunuz, Artemis de Apollon'un anneleridir. Bunların hikayelerini ara sıra biz videolarda mitolojik olarak karakterlerin özelliklerini ve işaretlerini Ölümsüz Olimposlarda da anlattık arkadaşlar. Dinlemeniz sizin için çok önemli olur. Neden? Onları temsil eden işaret sistemleri, Zeus'un, Leton'un, Apollon'un, Eros gibi, yani anlatılmış olan hikayeleri, Poseidon gibi, Hades gibi işaretlerini de anlattık. Devam edelim isterseniz. Başka bir tane Adıyaman'da var olan Nemrut Dağı'ndan bahsedelim. Nemrut Dağı, Adıyaman aslında il sınırları içerisinde bulunan 2150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı'nın bu kadar özel olmasının nedeni üzerinde bulunan antik mezar, anıtsal heykeller ve mimari kalıntılar olarak gösterilir. Dağın yamaçlarında hükümdarlık yapmış olan Komagene kralı 1. Antiochos tanrılara minnettarlığını o heykellerle göstermiş. Hatta ne demişti? Ben, dedi, tanrıların hak edeceği şekilde onlara yaklaşan bir kralım. Antiochos'un, 1. Antiochos'un, orası da bir tümülüs mezardır, haricen anıt mezardır. Onların hak ettiği şekilde onlara tanrıların figürlerini ve heykellerini yapan kim? Benim. Onlara layık olacakları şekilde heykeller yaparak onlara minnetimi gösterdim. Haricen de kendisinin Büyük İskender'in soyundan geldiğini iddia etmiştir Antiochos. Bir hikayesini de anlatalım. Bu mesela Adıyaman'ın altı tamamen tünellerle kaplıdır. Ve çok derin ve karmaşık tünellerdir. Romalı generallerden bir tanesi oraya kadar gelmiş ve kuşatmış, savaşmaya çalışmış. Savaşmaya çalışsa da ani gece bir baskınıyla nereden çıktığı belli olmayan ve her yerden çıkan insanlar etrafımızı sardılar. Bir şey yapamadık. Roma gibi bir generalinden bahsediyorum. O dönemin süper gücünden bahsediyorum. Onlarla barış anlaşması yapmak zorunda kalmıştır. Daha zorunda bırakılmıştır. O denli cüretkar, savaşçı insanlardı. Hatta aralarında savaşçılarla beraber vahşi hayvanları, evcilleştirdikleri köpekleri, onların da yanlarında tuttukları generalin anlatımlarında mevcuttur ya da diğer anlatımlarda mevcut olmakla beraber burada da horoskop sistemi vardı, onu da anlattık. Burçlarla alakalı bilgiler de verdik. Zaten
Bu Mısır'daki anlatımlarım vardı benim. Tahta ilk çıktığı gün, hatta doğduğu gün, Keops piramitinden bahsediyorum. Piramitlerden, işte mezar odasına giren ışık, yapmış oldukları piramitlerin gölgelerinin de farklı anlamlar taşıdığı ve matematiksel hesaplamaları olduğuyla alakalı da bilgiler verdik ve bu da Adıyaman'daki, yani Antiyakos birinciden bahsediyorum, aynı özellikler gösteren hemen hemen bir yapıdır. Yerel halk tarafından hatta, yani anlatımlar var, nasıl eskiye dönük konuşumları da. Derler ki bazı dönemlerde ve bazı günlerde bu Mısır'daki piramitlerin vurmuş olduğu gölgeler ve horoskopun da burada yapılmasının bir anlamı vardır. Dini ritüellerin yapıldığıyla alakalı, nasıl ki bizim masonlar bazen yurt dışındaki kemikli mağara, yani mezarlıklar, nekropol alanlarına girip de gizli tünellerde ayinler yaptığı söylenir. Aynı o şekilde buraya bazı karanlık insanların geldiği belli dönemlerde, örnek veriyorum 10 senede bir, 20 senede bir gelirler. O tünellere girerler ve o tünellerin içerisinde de dini olarak da burada ritüeller yapıldığıyla alakalı da köylülerin söylemleri de burası için mevcuttur. Şimdi bu gibi Yunan mitolojisi ve Yunan'dan hatta soyunun da oraya dayandığını söyleyen Antiyakos'tan bahsediyoruz. Bunların dini inanışlarına göre ne vardı? Kendi mal varlıklarıyla zenginse gömülebiliyor. Zengin değilse bir tane iki tane de sikkele de gömülebiliyordu. O yüzden de değerli bölgelerdir. Adıyaman bölgesinde Dünya UNESCO tarafından da belirlenmiş, tescillenmiş bir bölgemizdir arkadaşlar. Şimdi oradan buradan bahsettik. Hititlerden de bahsedelim. Hattuşa'dan bahsedelim. Hititler 450 yıl başkentlik yapmış antik kenttir Hattuşa. Ülkemizin gözde turizm mekanları arasında bildiğimiz üzere, herkesin bildiği üzere yer almaktadır. Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hittitlere ev sahipliği yapan Hattuşa kenti, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer almıştır. Dünya Belleği listesindeki tek antik şehir olma unvanına sahiptir. Kentin içerisinde sayısız tarihi eser mevcuttur. Tapınaklar, antik tiyatro ve saraylar yer alıyor. Kazı çalışmaları devam etmektedir. Şimdi bunların özelliği nedir biliyor musunuz? Şimdi ben Efes'ten de bahsedeceğim. İsterseniz Efes'i anlatayım. Ondan sonra bu anlattıklarım neden o kadar çok önemli ve çevresi neden çok önemli anlatayım. Biraz evvel Herodot'tan bahsettim. Biraz evvel Pisagor'dan bahsettim. Bakın neden önemli. Mesela Efes antik kenti M.Ö. 6000 yılına kadar, yani Neolitik dönemden sonra veya sonları diye düşünelim, kadın savaşçılar olarak bilinen Amazon savaşçıları tarafından kurulan bir şehirdir Efes antik kenti. Roma İmparatoru döneminde başkent olarak seçildi. Yani şehir onlarca el değiştirdi. Ve onlarca 3'lü 5 tane 10 tane medeniyetin yaşamış olduğu yerlerdi. Bunların zenginliğini düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? O kadar savaşlar yapılmış, mal varlıklarını gömdükleri mezarları olmuş, o kadar üst üste binmiş medeniyetin var olduğu bir yer, limanların olduğu yer, Sart'a yakın yer, yani altın fışkıran çaylara ya da Lidya'ya yakın bir yerden bahsediyoruz. Paranın ilk basıldığı yerlere yakın ve hatta onların ticaretinin olmasını sağlayan, deniz ticaretinin olmasını sağlayan Efes'ten bahsediyoruz. Tapınakçıların kendilerini buraya adadıkları ve var oldukları, buralarda kaldıkları bir yerden bahsediyoruz. Biliyorsunuz Timur tarafından sıkıntı yaşamışlardı. Timur 15 günde son vermişti tapınakçıların şeyine. Anlatırız onu da. Efes'in bir liman kenti olması nedeniyle tarih boyunca oldukça fazla ziyaretçi aldığı biliniyor. Ticari olarak, medeni olarak, medeniyetler olarak, yani kral yolu neyse deniz yolu, yani deniz kral yolu olarak Efes'i nitelendirebiliriz. Zenginliğini o kadar iyi düşünmek lazım. Çok farklı medeniyetlerin hüküm sürdüğü topraklar, kültürel anlamda içerdiği zenginlik ile tüm dünyayı kendine hayran bırakmış bir yerdi. Hatta 20-25 bin kişilik kapasiteye sahip Efes Antik Tiyatrosu arkadaşlar, en büyük açık hava tiyatrosu olma unvanına sahiptir. Bunun yanı sıra dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis kimdi? Apollon'un ablasıydı. Artemis Tapınağı da 7 harikasından biri olarak varsayılan bu kentte yer alır. Efes antik kenti adeta medeniyetlere kültür başkenti diye
olmuş bir şehir, yapmış bir şehirdir. Dünyanın en büyük 3. kütüphanesi olan Celsus Kütüphanesi de yine bu topraklar üzerinde yer alıyordu. Pisagor'dan bahsettik, Herodot'tan bahsettik, Odessaya destanları, İlyada destanları kim yazmıştı? Herodot'tan bahsediyoruz. Dini eserlerin sayısının da bir hayli fazla olduğu Efes, her yıl sadece Türkiye'den değil dünyanın dört bir yanından da ziyaretçi aldığı gibi Efes'te bilirsiniz kim vardı arkadaşlar düşünceye göre? Meryem Ana vardı değil mi? Şimdi tabii Çatalhöyük var, Neolitik kentten bahsediyorum. Göbekli Tepesi var 12.000 yıl evvele kadar dayanan. Bunlara girmiyoruz. Çünkü onların metali işledikleri, altını ve gümüşü ne kadar işledikleri alakalı biliyorsunuz. Taş devrinden bahsediyoruz arkadaşlar. Ben altın ocaklarının, gümüşün, madenin, zenginliğin, ticaretin, kral yollarının yani Efes'ten başlayıp bak Efes diyorum yine. Efes'ten başlayıp da Persepolis'e kadar, Mezopotamya'ya kadar uzanan Asurlularmış, işte Akatlarmış, işte o Sümerlermiş, o coğrafyayı sulayan, yeşerten ticaretten bahsediyorum. Hem deniz hem kara ticaretinden bahsediyorum. Yollarından, ticaret yollarından bahsettiğim bu medeniyetlerin haritada görmüş olduğunuz gibi sınırlarını çizebilir ve sınırları içerisindeki illeri kapsayan illerin içerisinin hepsinin tamamının ne kadar değerli olduğunu anlattık. Şimdi kültürel olarak da bunların kültürel olarak da çıkarılmış olan eserlerinin de müzeler tarafından çok değerli olduğu için arkadaşlar bir avukat eşliğinde ve bir tutanak tutulmak suretiyle beklersiniz 2 ay, 3 ay, 1 ay bazen paraları veriliyor. Bu bölgelerde çıkarılmış olan tarihi eserler, bu saymış olduğum medeniyet ve bu medeniyetlerin yaşamış olduğu coğrafyadaki illerde çıkarılmış olan tarihi eserlerin kaçakçılar tarafından çok yüksek değerlerle hem deniz ticaretiyle biliyorsunuz sınırlar itibariyle kaçakçılar, balıkçılar vasıtasıyla kaçırabiliyorlar tarihi eserleri ve yüksek değerlerle satıldığını medyadan biliyorum. Bu medeniyet eserlerinin işte girdiğinizde baktığınızda müzelerdeki çıkarılmış olan eserlerin pahalı biçilemeyen eserler olduğuyla alakalı da bilgiler verelim. Ama 2860 sayılı kanunlar gereği öyle ya da böyle Neolitik döneme dahi ait olan eski heykelci Greek heykelleri var anlatmıştık. Bu gibi heykeller bile bulmuş olsanız çok değerlidir. Onları alıp müzelere, mermerden yapılır, kırılgandır. Onları alıp müzelere götürmenizi tavsiye ederiz. Herhangi bir eser çıksa da, tarihi eser çıksa da müzelerimize götürmenizi, tutanak eşliğinde vermenizi tavsiye ederiz. Şimdi anlatımlarımız bu kadar. Niye bunları anlattık? Türkiye'nin en değerli illeri sıralamasında bu medeniyetlerin yaşadığı coğrafyada yani toprakları ve sınırları içerisinde yaşayan iller arasında haritada belirtildiği gibi gördüğünüzde ticari anlamda, madencilik anlamında, kral yolları anlamında, deniz yolları anlamında, limanlar anlamında ve o bölgeyi kapsayan bu zenginliğe sahip olan bu medeniyetlerin ve antik kentlerin arkadaşlar çevresinde öğren yerlerinin çevresinin ne kadar önemli olduğu ve normal tekçilik bile yapılmış olsa bu anlattığım yerlerin çevresinde bunun farklı olan yerleri de antik kentler de var arkadaşlar. Biz önemli olan medeniyetleri anlattık, zengin olanları. Onlara da 4'ü, 5'i, 3'ü artık 4'ü, 5'i, 6'sı, 7.'sini yapacağım. Ermenilerin yaşamış olduğu yerlerde mesela Pontus bölgesi ve Trabzon bölgesi de zaten özel bir çalışma yapacağım. O bölgeleri de sizlere anlatacağız. Çünkü liman şehirleriyle alakalı ve İç Anadolu bölgesiyle ilgili Ermenilerin yaşamış olduğu, Ermeni köylerinin var olduğu ve nerelerde olduğuyla alakalı da devam edecek bir program olacak. Programlar silsilesi olacak. Sizleri çok seviyoruz. Analiz videoları izlemenizi öneririz. Çünkü izlediğiniz bu analiz videoları arkadaşlar sizlerin göndermiş olduğunuz gerçek olan işaret sistemleri. Yani Hititlerden gönderdiniz. Yani Urartulardan, Van'dan gönderdiniz ve çevresinden gönderdiniz. Ağrı bölgesinden gönderdiniz. Yani arkadaşlar bu insanların göndermiş olduğu işaretçi sistemleri sizin tarafınızdan baktığınızda anladığınızda ne anlatmak istediğini de anladığınızda şimdi şöyle bir gerçek var. Her işareti olmuyor. Adam ağacın üzerine figür yapıyor. O figür ağacın çok meyve vermesi için
tanrıları var. Çok tanrılı dine inandıkları için. Mesela Hititlerin 500 tane tanrısı vardı. Hititler gittiler bir başka krallığı yendiler. Onların da bir 500 tane tanrıçası vardı. Onların da evlat edinme gibi özellikleri de vardı. Yani 500 tanrısı vardı. Bu 1000'e çıktı. Bu zenginlikten ötürü bereket olsun diye tarlaların içerisine kayalar konur. Kayanın üzerine figürler yapılırdı. O figür bir tanrıçaya, bereket tanrıçasının simgesiydi. Onun bir anlamı vardı. O define işareti olarak algılamamak gerekir. Nedir o? O tanrıya ekmiş olduğu, o tarlaya ekmiş oldukları ekinlerin fazla olması için yapılmış olan bir figürdü. Tanrıça resmiydi. Bir tane ağaç yaparlardı. Daha doğrusu var olan bir eski ağacın üzerine bir figür yaparlardı. Orada da o ağaçtan 100 tane vardı. Merkez ağaç olarak en yaşlıyı seçerlerdi ya da en genci. Üzerine bir figür yaparlardı. O da ne demekti? İşte o ağaçla beraber 100 tane ağaç, kiraz ağacıysa ya da bilmem ne ağacıysa, ceviz ağacıysa, ahlat ağacıysa hepsi beraber, örnek veriyorum, ceviz ağacıysa yemiş versinler. Yani ceviz versinler diye yapılmış bir figürdü. Define işareti değildi. Örnek veriyorum, bir su kenarına bir kaya yapılırdı. Kaya işte o suyun her zaman daim aksın, tarlaları sulasın, bereketli olsun düşüncesiyle yapılmış kaya üzerine bir figür yapılırdı. O figürle beraber devamlı aksın ve tarlalarımız sulansın. O suyu simgeleyen tanrıçanın da oraya figürü yapılırdı arkadaşlar. O da o anlama gelirdi. O yüzden bazen nal işareti olurdu, tılsım için yapılırdı. Dört köşeli yapraklı yonca da tılsım için kullanılırdı. Bazen 4 yapraklı yonca ev üzerlerine asılırdı. Uğur için kullanılırdı. Nal uğur için yapılırdı gibi ya da domuz işareti yapılırdı. Uğur olsun diye yapılırdı. Bunları ayrımlamak gerekir, ayırmak gerekir. En büyük hatalar ve yanlışlardan bir tanesi bize resim gönderiyor arkadaşlar. Diyorlar ki ya bu ne anlama gelir, domuz gördüm. Arkadaş, o domuz nerede gördün? Su kenarı taşta mı gördün? Ev üstünde damda mı gördün? Ya da yaprak gördün, nal gördün, nerede gördün? Onun ne anlama geldiği onun yanındaki işaret söyler. Yani konuşup da oradan bunu yani domuz gördüm demekle onu anlatmak zordur. Onun yanındaki işaret sistemi eğer destekleyen bir işaretçi ayak vardır, o zaman dersin ki mezar vardır. Belki ayak para da anlamına gelir. Yanında, ayağın yanında bir tane de mezarı simgeleyen baş parmak, o kesin mezardır. Ayak vardır, domuz vardır. Yanında bir tane de yavrusu vardır. İşte o zaman o domuz işaretçi sistemi define saklaması olarak karşıma çıkar. Onun Kars ilinde yapıldığıyla, Çatalca bölgesinde yapıldığında, Çorlu'da yapılmasıyla alakalı medeniyetler hususunda da ayrımlar vardır. Yani kendi dini inanışlarıyla da domuzun bir anlamı. Bazı medeniyetlerde sincap, Hristiyanlıkta şeytanı bazen simgeler. Bazı medeniyetlerde de sincap sonsuzluğu simgeler. Farklı farklıdır arkadaşlar. İşaretler değişiktir. Bunları anlamak için bölge ve yanındaki işaretlerle algılamak gerekir. Sizleri çok seviyoruz. Uzun bir yayın oldu galiba. Özür dileriz bu arada. Ama önemli bir yayın. Bunu izlemenizi tavsiye ederim. Analizler çok önemli. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.